right now on YouTube. Got it. Okay. I think I did make you a host. Can you please check? Yes, I think Perfect. this is fine. Let me go to the first page. Okay. Okay. Yes. Okay. Herkese merhaba. 안녕하세요, 여러분. Hello, everybody. The presentation will be today in English. My Turkish is not that very well, but I promise you that probably next year I'll do it in Turkish. But Dinara, thank you for stepping in with the interpretation service today. I hope that will be sufficient. Okay, my name is Ksenia Kolopenko-Yüksel. I am a regional director of Wusong University. It's here, which is located in South Korea, Daejeon City, the 5th largest city in the country. It's nice to meet you all. Merhaba arkadaşlar. Birazcık çeviri yapacağım. Bugün size Wusong'un bir tane okulu var. Solbridge Business School'u var. Onun hakkında birazcık bilgi vereceğiz. Hem Wusong hem Solbridge hakkında. Üniversite aslında Kore'nin en büyük 5. şehir oluyor. Ksenia biraz daha detaylı bilgi verecek. Okay, so as Dinara said, Wusong University comprises of several international colleges. Of course, we have programs in Korean, but today I'm going to talk about programs conducted fully in English. So we have inside Wusong University, Solbridge International School of Business here, and we have Seoul International School, and we have Endicott College of International Studies, and we have GW Kim College of Future Studies. It doesn't matter, which program belongs to which college. I will indicate the differences, and we'll concentrate on the country profile and the programs today. Okay. Wusong Üniversitesi'nin hem Korece hem İngilizce programları var. %100 İngilizce programları var. O yüzden burada farklı okullar var. Mesela Solbridge International School of Business var, Seoul International School, Endicott Koleji var. Ondan sonra GW Kim Koleji var ve burada farklı bölümler var. Buradan tek tek detaylı anlatacağız size. Okay. Please do not be disappointed, those who came here today to learn about Korean language courses or Korean programs, because many programs, international programs at Wusong University, they actually have Korean classes inside their curriculum. So if you choose to join our programs, you will be able to start learning Korean from scratch. Evet, yani Wusong Üniversitesi'nin güzel bir avantajı var. Siz İngilizce eğitim alırsanız bile size ücretsiz Korece dil kursu dersleri alabilirsiniz. Sıfırdan da öğrenebilirsiniz orada. Böyle bir güzel avantajı var üniversitenin. Let's a little bit do ice breaking. Could you please, for a moment, turn on your mics and tell me what do you think about Korea? What first pumps into your mind when you think about Korea? Biraz icebreak'ten başlayacağız. Yani birazcık konuşmak istiyor sizinle, Ksenia tanışmak istiyor ve birinci soru şu: Kore hakkında Kore'yi düşündüğünüz zaman hakkınızda ilk ne geliyor aklınıza? Bir paylaşabilir misiniz Ecem Hanım? Motivation. Efendim? Motivation. Motivation değil de mesela aklınıza Kore'ye söylediğiniz ve Kore'ye duyduğunuz zaman aklınıza ilk ne geliyor? Yemek mi geliyor, drama geliyor mu? İlk ne aklınıza? Kimbap. 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 That's very delicious. I'm sure you can find Korean restaurants in Turkey too. Yeah, many of them are located in Ankara. Okay, respect culture. Yeah, I agree. We respect parents, elder people, and we respect also teachers, professors. And being a student as a foreigner in Korea,
is the most respected resident status, because Koreans are respecting those foreigners who are coming and invest their money and time for studying in their country. Yani şimdi çevirmeye çalışacağım. Yani aslında Kore aslında diğer ülkeye göre saygı seviyesi çok yüksek. I just missed another thing, but can I just make it short? Okay. Of course, sure. Thank you. I just wanted to point out that being a student, probably it's the best status for a young foreigner living in Korea. Yani öğrenciler aslında Güney Kore'de nasıl anlatayım? Güzel seviyede değil mi? Yani değeri görüyorlar aslında, değerli öğrenciler. En iyi şey gördüğüyle aslında Kore. Muamele. Yani değer görüyorlar. Öğrenciler evet Kore'de değer görüyorlar. So I studied in Korea myself for several years in different universities. And many times Korean people approached me and said, thank you very much for choosing our countries as your study abroad destination. Wow, really? Okay. Şimdi Ksenia Hanım kendisi de Güney Kore'de eğitim almıştı ve Koreliler Ksenia Hanım şunu dediler. Yani Kore'yi eğitim için seçtiğiniz için teşekkür ediyoruz dediler. And others, thank you, Julia, I guess, right? So thank you for the comment in the chat box. Yes, the culture is quite similar. Korean people are crazy about the food. As far as I know, Turkish people are very fond of eating also. Korean people are respecting families and family members. It's very important for them too. And there are many similarities. I would say this is why Turkish people considered as a brother nation, brothers in Korea. Evet, yani evet Fulya Hanım doğru söylüyorsunuz. Aslında Türk ve Kore çok benzer kültürler var. Yemek açısından, ondan sonra aile açısından çok benzer şeylerimiz var. Ve o yüzden Türkiye ve Kore aslında kardeş ülkeler diye sayılıyor. And probably your parents or your grandparents remember that Turkish people actually fought for Korean independence in Korean War in the 50s of the last century, and there is a graveyard of Turkish soldiers who died for Korean independence in Korea. This is why Korean people they really respect Turkish help, and Turks help and Turkish people till today. Yani belki sizin ebeveynleriniz veya dedeleriniz hatırlayabilirler. Türkler aslında o zamanda yani birkaç yüzyıl önce 1950'lerinde Kore'nin bağımsızlık için neydi? Ne yaptılar? Savaşa katıldınız ve vote ne demek? Vote. Gönüllülük gitti ve ilk gönüllü giden ülke ilk gönüllü ülke olan Türkiye'ydi. Bizim orada çok şehit var. Çok şehit verdiniz. Evet. Şehitliği var, Türk şehitliği Busan'da. Türk şehitliği var bile Busan'da. Yani Türkçe o kadar iyi değil de o yüzden. And according to my experience, Korean language and Turkish language are very similar in terms of grammar. So my Turkish friends picked up Korean language very easily. And they speak very great Korean language. Evet doğru. Yani siz de biliyorsunuz aslında Türkçe ve Korece gramer olarak çok benziyor. O yüzden Ksenia Hanım Türk arkadaşlar Koreceyi çok hızlı öğreniyorlar. Okay. Miriam, thank you very much. Hanbok, that's right. Korean traditional costume. That's very popular in internet. If you are interested in Korea, you can see lots of images on Instagram of foreigners trying on hanboks, Korean traditional costumes, and going to visit some palaces in Seoul and the other places. Thank you. Evet, hanbok aslında yabancılar arasında çok popüler bir kıyafet. Onu belki internette görebilirsiniz. Yabancılar hep hanbok giyerek popüler yerleri ziyaret ediyorlar. Evet.
There are many things that you can talk about Korea. You know a little bit about Korean alphabet, Korean traditional culture, Korean drama, and Korean TV series are very popular. Korean music is very popular these days, right? I guess that some of you might have Korean products at home, such as, for example, Kia cars or LG products or some cosmetics and so on. There are many things that Korea share to the world these days, many things, because the country earns money by exporting their goods and services. Aslında Kore hakkında konuştuğumuz zaman aklımızda çok fazla farklı kelimeler gelebilir ya da mesela K-pop, K-drama geliyor, taekwondo gelebilir, Kore ürünler ve büyük ihtimalle sizin evinizde de Kore ürünler de olabilir. LG olabilir, Kia araba olabilir ve Kore kosmetik olabilir. Çünkü neden? Çünkü Kore'nin aslında ekonominin güçlendiren iş ihracat oluyor. Okay, look at the map here. Korea is a very small country. So here we have Korean Peninsula and the South Korea is just this. So basically for one day within 4 hours, you can cross from the border to the very south of Korea just by train, from here. And from our city we located here in Daejeon, you can go to any place in South Korea within 2 hours. It's only 1 hour to Seoul, the capital of the country. By train, right? By train, exactly. By train, okay. Yani Kore bildiğiniz kadar yani çok küçük bir ülke. 4 saat içerisinde aslında trenle bütün ülkeyi gezebilirsiniz. Yani bir taraftan diğer tarafa geçebilirsiniz. Ve Daejeon, Woson Üniversite olduğu yer, Daejeon'la Seul arasında 1 saat var. O da trenle 1 saatlik bir mesafesi var. Okay, so the population of Korea is over 50 millions. They, of course, all speak Korean. They make lots of efforts to learn English, not very successful. As I told you, that country earns through the export of services and goods. And this is why the country hires lots of foreigners. And they prefer to hire foreigners who studied in Korea. I will translate. Şimdi Kore'nin nüfusu 51 milyon var insan ama Kore'de insanlar evet belki İngilizce öğreniyorlar ama İngilizce konuşmayı tercih etmiyorlar. Bunu belki biliyorsunuz. Ama ayrıca Kore'de çok fazla yabancılar var çünkü çok fazla ihracat yaptığı için yabancı şirketler oluyor. Ama iş aradığınız zaman kimi işe almak istiyorlar? Genelde Kore'de eğitim alan öğrencilere iş vermek tercih ediyorlar. So if you speak Turkish and you know a little bit of conversational Korean and you know English very well and you studied at Korean universities, Koreans would prefer you to hire for international projects and companies than the local people. Şunu diyorlar, uluslararası bir projeler oluyorsa bir şirketlerde ve siz Güney Kore'de eğitim aldığınız ise Türkçe biliyorsunuz, İngilizce biliyorsunuz, biraz Kore biliyorsanız bu yeteneklere sahip olduğunuz zaman aslında Kore şirketler uluslararası projeler için sizi iş vermeye tercih ediyorlar Korelilere göre. As you see, the average GPA or average salary, annual salary of Korean people, I would say very average would be, now it's in 2022, it's 34 or around $35,000. If you divide it into 12, you will see that the average salary per month would be over $2,000. Şimdi biz ortalama bir maaş hesaplarsak eğer yıllık yaklaşık 34-35 bin dolar oluyor. O da aylık 2.000 dolar oluyor ama bu çok orta bir maaştan bahsediyoruz şu an. So the young graduate from Bachelor Program would receive from $2,000 to $2,400 per month. This is after the taxes.
You mean graduate program, you mean master's? Bachelors. Bachelor, okay. Şimdi mezun olduktan sonra genelde öğrenciler ne kadar maaş alıyorlar? 2000-2400 dolar arası. Bu da vergiden sonra, vergi hariç almak. If you think that in Seoul, in the capital, you will spend around 1.5 thousand US dollars maximum for your living expenses, including rent. That means that you can save up to 1,000 US dollars per month. Şimdi Seul'da yaşam masrafları konuşursak eğer yaklaşık kira dahil yaklaşık 1500 dolar oluyor. Ve siz 2500 dolar maaş alırsınız eğer sizin 1000 dolar yaklaşık her ay elinizde kalıyor. Okay, just a little bit of the numbers here. So Korea is the 5th largest world exporter. It exports, except different goods, you know, like cars and so on. It also exports big container ships, cargo ships. It exports the steel. It's the 4th world largest steel producer and exporter. Şimdi Kore aslında dünyanın en büyük 5. ihracatçısı. Yani çok fazla çelik üretimi ve ihracatı var. Ondan sonra what else do they export? You said steel? Steel and cargo ships, big container cargo ships. Bir de kargo şeyleri neydi onları? Gemileri, logistics çok güçlü. Ve gördüğünüz kadarıyla tabii ki de eğitim çok kaliteli. Why I talk about that, it's because all this sector, exporting sector, is your potential workplaces. Şimdi neden bundan bahsediyoruz? Çünkü aslında ihracat olan alanlarda daha kolay iş bulabilirsiniz. In 2020, Korea was number 11 in terms of economy. Right now, after the pandemic, it's number 9 economy in the world. 2020'sinde Kore aslında dünyanın 9. büyük ekonomisiydi. Şu an 11.'ydi. Şu an 2020'sinde 9. en büyük ekonomi oluyor. The internet in Korea has the highest speed in the world. İnternetin hızı bütün dünyaya göre en hızlı olan Kore'de. This is why you can do all your administrative and bureaucratical things like visas and banking, everything online. O yüzden bütün işlemler genelde günlük işlemler, vize, ondan sonra başvurular, herhangi şeyler onlar genelde online oluyor. Also, Korea from the last year was pointed as the country with the best education system in the world. How they calculate that? Pearson's calculated according to the numbers of students who won both contests in specific fields, something like IT, math, foreign languages, and so on. Şimdi bu yıl aslında Güney Kore'nin eğitim sistemi dünyanın en iyi bir eğitim sistemi oldu. Pearson şirkete göre bunu nasıl hesapladılar? Şöyle hesapladılar. Yurt dışı uluslararası yarışmalarda kazanan insanlar nerede eğitim aldılar ve çoğu insanlar Güney Kore'de eğitim aldılar. So this is why all foreigners who want to study in Korea to get their high education diploma for bachelor's, master's, or PhD can do that in any field you can imagine, in any major, for relatively small money compared to the other countries, other developed countries, and you will receive also financial support from the school or from the government. O yüzden Güney Kore'de herhangi alanda dünyanın en güzel bir eğitim alabilirsiniz ve eğitim ücreti tabii ki dünya fiyatlara göre, mesela Amerika'ya göre, İngiltere'ye göre aslında bayağı uyguna geliyor. Ayrıca farklı burs programları var. There are lots of scholarships from admission scholarship from the universities. The reason is that Korean population is getting old, and there are so many students
as there are so many universities in the country right now. This is why all universities are trying to attract international students. Hello? Bilmiyorum, bekleyelim. Hello? Yes? Can you hear me? Dinara? Guys, can you wave in the chat that you can hear me? Perfect, Julius, thank you. Something happened to Dinara, I guess. Let's wait a little bit. Dinara? Like, sorry, it's raining here. I guess that's why the internet is not stable. I see. Okay, no, it's fine. It's fine with us. You know, the students heard me, so it's fine. So again, Korean population is aging, and there are not so many students that there are so many schools right now in South Korea. Ministry of Education says that in 2 years, 20% of the universities in Korea will have to shut down if they don't attract international students. This is why lots of Korean schools are fighting for international students right now. Şimdi Güney Kore'de bildiğiniz kadarıyla farklı burslar var. Şimdi neden bursları veriyor? Çünkü Güney Kore'de aslında yaşlayan çok fazla nüfus var ve daha az genç öğrenciler var. O yüzden burada devlet dedi ki okullara, sizin şu an daha fazla öğrencileri, yabancı öğrencileri kabul almanız gerekiyor. Çünkü 2 yıl içerisinde yeterli kadar öğrenci alamazsınız eğer %20 okul kapanacak. O yüzden burada okullar böyle bir strateji yaptılar. Yani daha fazla burs vermeye çalışıyorlar. So for you, it's a big advantage because you can get financial support from the school. It doesn't matter whether you will choose to go to our university or to the other university. What I would recommend you to do when you contact the university, please see how they reply to you. What's the level of their language and how fast they reply to you, because every Korean university does great marketing. However, not every Korean university has a good international infrastructure to accept international students so far. Arkadaşlar, üniversite seçtiğiniz zaman bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Üniversite iletişim kurduğunuz zaman mailinize ne kadar hızlı cevap veriyor, bunu bakmanız gerekiyor. Çünkü evet, Güney Kore'de üniversite marketing, pazarlama çok güzel yapıyorlar ama aslında öğrencilerle ilgilenen bölüm o kadar iyi olmayabilir. Okay, so let's talk about our city and our programs precisely. So I told you we are located in Daejeon. Daejeon is the transportation hub of the country. It's located, as you see, just in the center of South Korea, and this is the 5th largest city. Biliyorsunuz, söylediğimiz gibi üniversite, Wolfsong Üniversite Daejeon şehirde oluyor. Daejeon şehir aslında Kore'nin iletişim merkezi. Çünkü Kore'nin tam ortasında oluyor. Every big city in Korea has pretty similar infrastructure. It has subway, it has a very nice transportation system, quite cheap compared to Europe or Japan, for example, or the United States. Our city is an academic city. We have lots of universities in the city. There are 1.8 million people here. Okay, şimdi Daejeon, biliyorsunuz Kore'de herhangi bir şehirde iletişim ve altyapı çok konforlu, çok güzel yapıyorlar. O yüzden Daejeon da aynı şekilde. Ayrıca Daejeon bilim ve teknoloji bir şehir ve akademik bir şehir. Çünkü Daejeon'da çok fazla farklı üniversiteler var.
Besides the universities, we have 900 research and development centers located in the vicinity of the city, where around 7,000 international PhD holders work. Daejeon'un etraflarda yaklaşık 900 tane araştırma merkezleri var ve bu araştırma merkezlerinde yaklaşık 7.000 tane yabancı doktora öğrenciler çalışıyorlar. Around 3,000 teachers and professors are living in the city too, and something around 4,000 of international students are located here too. Daejeon'da aslında yaklaşık 3.000 tane öğretmen ve hoca yaşıyor ve yaklaşık 4.000 yabancı öğrenciler yaşıyor. So compared to Seoul, for example, or the other cities in Korea or any country in the region, Daejeon has the highest, how can I say, high-level international expert community. O yüzden burada çok fazla araştırma merkezleri olduğundan dolayı Seul'e göre bile Daejeon'da çok fazla yabancı bir community miydi? Yabancı topluluk var. Why I'm talking about that, it's because it's all opportunities for you to make friends and make a good network for your future career and future development in your life. Biz bundan neden bahsediyoruz? Çünkü daha fazla yabancı olduğundan dolayı sizin daha fazla güzel bir iletişim ya da networking kurmak için daha fazla avantajları oluyor. Korean people say that Daejeon is the best city to live and raise the families because the infrastructure is the same, it's warmer, the air quality is better than in Seoul, and the living expenses are 30-40% less than in the capital. Korelilere göre Daejeon aslında aileyle yaşamak en güzel bir şehir. Çünkü o daha sıcak oluyor, daha uygun geliyor, hava kirliliği daha düşük oluyor. O yüzden Daejeon yaşam için en güzel bir şehir oluyor. And again, it's cheaper, 30-40% cheaper to live in Daejeon than in Seoul, for example. If you want to rent a place as a student in Seoul, you will have to pay a deposit money, refundable deposit money of minimum $5,000, and then the rent near the university would be minimum $600 plus maintenance fee, so water, electricity, gas. In Daejeon, in the vicinity of the campus, you will pay a deposit of $1,000 or $1,500 only, and you have a chance to find a nice turnkey studio with furniture and internet only for $320 per month. Şimdi Seul'e göre Daejeon'daki yaşam çok daha uygun, %30, %40 daha uygun oluyor. Mesela Seul'de siz bir ev tutmak isterseniz eğer sizin ilk önce bir depozito vermeniz gerekiyor. O da minimum $5.000 oluyor ve evin aylık ücreti yaklaşık $600 geliyor. Ama Daejeon'da ve üniversitenin etraflarında bir ev tutmak isterseniz eğer sizin sadece $1,000 ya da $1,500 depozito vermeniz gerekiyor ve aylık çok güzel bir ev tutmak isterseniz eşyalı yaklaşık $300-350 geliyor. It's quite cheaper. This is why many students prefer to study in Daejeon, and it's only 1 hour by train to Seoul or 1 hour 20 minutes to Busan, to the seaside. It's very convenient if you want to travel to the country, a very convenient location. Daejeon ülkenin tam ortasında olduğundan dolayı farklı şehirlere ulaşmak çok kolay oluyor. Mesela Seul'e gitmek isterseniz eğer trenle 1 saat, Busan'da 1 saat 20 dakika oluyor. Yani orada biliyorsunuz Busan'da deniz var, yani tatil yapmak isterseniz 1,5 saat içerisinde denize ulaşabilirsiniz. Okay, let's talk about our university. It's Wusong University, Wusongdaekyo in Korean, that has many international colleges. We talk today only about English programs, international programs, okay? So this yakışıklı gentleman,
is actually a former president of Wusong University. Now he retired. He retired last year. His name is Endicott, Dr. Endicott. He is famous because he was twice nominated for Nobel Peace Prize. He is a graduate of Georgia Technical Universities, and because of him, Wusong University became top 10 universities that Korean young people are dreaming to join. Okay, let me try. So, bugün sadece biz İngilizce kolejler hakkında bahsedeceğiz Wusong Üniversitesi. Çünkü Wusong'un hem Korece kolejleri var hem de İngilizce eğitim alabilecek olan kolejleri var. Burada resimde gördüğünüz profesör, hoca aslında Wusong Üniversitesi'nin kurucusu. O da John Endicott oluyor. Bu John Endicott neden popüler oldu? Çünkü aslında 2 kere Nobel Barış Ödülü kazandı ve o yüzden Wusong Üniversitesi gençler arasında yani okumak istediği üniversiteden biri oldu. Yani Best 10 Ustream Universities, yani 10 nedir Best 10? Bir dakika. En iyi 10 üniversitenin arasından oldu. Because of him also we have more than 250 partner universities in more than 80 countries in the world. And if you join, for example, Bachelor Program at Wusong University, you can go for exchange to one of those universities. O yüzden üniversite, Solbridge, Wusong Üniversitesi aslında dünyanın 250 üniversiteyle işbirlik yapıyor. Ve mesela siz Solbridge Üniversitesi kabul aldığınız zaman siz bu 200 üniversitenin herhangisine exchange olarak eğitim alabilirsiniz. Okay, let's talk precisely about the pros and cons of Wusong University. Why Korean students would like to study here? This is because of the accreditations and because of the employment rates after the graduation. Şimdi neden öğrenciler çok fazla Wusong Üniversitesi'de okumak istiyorlar? Çünkü bu üniversite en iyi 5. işletme okullardan biri. Ayrıca hem akreditasyona sahip bir üniversite oluyor. Ministry of Education of Republic of Korea gave us the highest accreditation. It's A+. Usually only universities located in Seoul have this. And also we have this ACSB accreditation for Solbridge International School of Business. We also have from this accreditation 2 innovation awards as the best and youngest innovation business school. And this accreditation are recognized in the world. So that would be for your employment a trademark if you finish the program at Solbridge. Yani üniversite seçtiğiniz zaman sizin akreditasyon seviyeye de bakmanız gerekiyor üniversitenin ve bu Solbridge Üniversitenin A+ akreditasyon seviyesi var. Genelde bu seviye sadece Seul'deki olan üniversiteler alıyor ama Daejeon'daki yani Wusong Üniversitesi bunu kazandı. Ayrıca ACSB akreditasyonu var. Bu 2 inovasyon ödülü var anlamına geliyor. O yüzden siz bu üniversite eğitim aldığınız zaman, eğitim aldıktan sonra sizin iş bulma şanslarınız daha yüksek oluyor. Okay. Let's come to the scholarship opportunities. So every international student who joins any of English program or international program, master, PhD, or bachelor program at Wusong University can receive admission scholarship. It's kind of a discount for your first semester from 30 to 100% of the tuition fees. Şimdi Solbridge Üniversitesi'nin farklı bursları var ve genelde bütün yabancı öğrenciler ilk dönemde %30, %100 arasında burs alıyorlar. It depends on the programs. For example, the highest admission scholarships are offered by Solbridge Business School, but because it's the most expensive. They are most expensive programs, but the other programs at Wusong University, they are cheaper for 30-40%. I will show you the prices later, but you can still receive up to 70% of admission scholarship. En yüksek burs aslında Solbridge Koleji'den alabilirsiniz. Çünkü Solbridge Koleji bu
Bu üniversitenin kolejin arasında en pahalı olan bir koleji. Ama diğer kolejden de aslında %70'e kadar burs alabilirsiniz ve oradaki eğitim ücretleri daha düşük. Şimdi bütün eğitim ücretleri size göstereceğiz. Okay, so you may ask where do we get the money from? So because Wusun University is the most international university in the country, I am talking about long-term students, so students who are coming to the university not for language course, but to receive their higher education diploma, master, bachelor, or PhD program. So if you compare the number of international students studying at Wusun University and the countries, the diversity of the countries, compared to the local Korean students, you will see that we have the highest number of international students. Right now, students from 70 countries are studying on campus. Öğrenci sayısına baktığınız zaman dil kursu hariç, Woson Üniversite'nin yabancı öğrencileri sayısı ülkenin en yüksek olan oluyor ve Woson Üniversite 60 farklı ülkeden öğrenciler okuyor. Yani bu aslında diğer üniversitede bulamazsınız. Sadece Solbridge, yani Woson Üniversitede böyle bir sayı var. So this is why the government supporters, and every 5 years the Korean government gives us $5 million to spend for admission scholarship and for the other types of scholarships to international students. O yüzden burada daha fazla yabancı gelmesi için bu kadar güzel bir iş çıkarttığı için Kore Devleti Woson Üniversitesi'ni destekliyor ve 5 yılda bir $5.1 milyon bu üniversiteye veriyor. Okay, we are international also because we have professors from nearly 17 countries in the world. Hocalarımız da aslında hocalarımız arasında çok fazla yabancı hocalar var. 17 farklı ülkeden hocalarımız var. These are some of them that are professors at Solbridge Business School. They're from different countries. They might be born in India, for example, studied in the States, then had professional experience in Singapore or Europe, and then came to Korea to teach again. All professors have from 5 to 15 years of professional experience in the field. Genelde hocalar farklı ülkede yaşayarak, farklı ülkede eğitim alarak sonra Kore'ye geliyorlar, Solbridge Üniversitede. Mesela diyelim ki bir tane Hindistanlı bir hoca var. O kendisi Amerika'da eğitim almıştı. Singapur'da sonra çalışmıştı. Ve genelde hocaların tecrübe minimum 5 yıllık, 15 yıllık tecrübesi oluyor. For example, the Dean of Solbridge International School of Business, his name is Joshua Park. He is a graduate from Harvard Law School. Mesela dekanımız o aslında Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuştu. We have professors. Law School, evet. Harvard Law School. Harvard Hukuk bölümünde mezun olan dekanımız var. We have, I will show you later, we have a new program which is called K-pop Art Management Program. The director of the program spent 10 years in the most famous entertainment agency in the country, SM Entertainment. If you follow up K-pop, you know that. And also she's a graduate from Cambridge University. Bizim yeni bir bölümümüz açıldı. Aslında çok güzel bir bölüm. K-pop yönetim bölümü ve bunun bu bölümün dekanı aslında Kore'nin en büyük entertainment neydi? Entertainment eğlence şirketin müdürü oldu, çalıştı ve kendisi Cambridge Üniversitesi mezun oldu. Why do I mention about that? Just to give you, a clue that our university does not concentrate a lot on research. It does concentrate on practical skills. So after the graduation, you will be able to find your job within 2 or 3 months.
Hı hı. Bizim üniversite çok fazla araştırma çalışmaları yapmıyor. Çünkü bizim eğitim zamanında zaten çok fazla pratik yapmaya fırsatınız oluyor. O yüzden siz mezun olduktan sonra aslında 2-3 ay içinde iş bulabiliyorsunuz. So we hire international professionals and international faculty professors, and look not only to their academic performance, but also at their industrial experience, professional experience in the industries. Hı hı. Biz hocaları işe aldığımız zaman bizim aslında uluslararası hocalarımız var. Biz sadece onların akademik background'a değil de onların aslında çalışma tecrübeye de bakıyoruz. So these are just simple facts about the whole Wusong University. As you see, we don't have so many students. It's just 13,500 students. Among them, over 3,000 are international students. Believe me, it's very big number if you talk about Korea, because in Korea, out of 51 million people, only 6% are foreigners. Hı hı. Şimdi buradaki rakamları görüyorsunuz eğer. Üniversitede 13.000 öğrenci var ve onların arasında 3.000 yabancı öğrenciler var ve aslında bu Kore için çok büyük bir rakam. Çünkü 51 milyonun arasında sadece %6 yabancılar yaşıyor. So we have 7 students from 70 nationalities on campus. It's not like one European, one German, one American, one Canadian, one French, one Turkish, one Russian, and so on. There are many of them. For example, at Solbridge International School of Business, 70% of students are foreigners. We can accept only 80 Korean students per year. This is why it's the most international business school in the region. Solbridge'da gerçekten çok fazla yabancı öğrenciler var. Neden? Çünkü aslında her yıl Solbridge College'e sadece maksimum 80 Koreli öğrenciler alabiliyorlar ve kalan öğrenciler aslında yabancılar. Ve burada sadece 70 ülkeden diyoruz ya, burada tek bir tane Rus öğrenci, tek bir tane Amerikan öğrenci değil. Gerçekten her ülkeden, çeşitli ülkeden daha çok fazla yabancı öğrenciler oluyor. If you go on Instagram and type there solbridge.official, you will see an official Instagram of the business school. Right now, new students, freshmen have orientation and we do interviews with them. You can see how many nationalities on campus if you follow the account. So it's solbridge.official. Arkadaşlar, I will write it. Arkadaşlar, Solbridge Üniversite'nin, kolejin çok güzel bir Instagram sayfası var. Oradan aslında oraya girdiğiniz zaman şu an yeni öğrenciler için oryantasyon programı var. Bu oryantasyon programa gelen öğrencilerin mülakatları yapıyorlar. Bu mülakatların içeriği aslında Instagram'dan izleyebilirsiniz. If you go on YouTube and type, for example, let me type here, Solbridge campus tour. You will see a nice campus tour and many videos from the Wusong University and Solbridge, and you can find even some Turkish students there and see their testimonials. So please explore. Evet, gerçekten üniversitenin çok güzel bir sosyal medya var. YouTube'da ararsınız eğer Solbridge kampusu, farklı videolara bakabilirsiniz ve Türk öğrencileri de okuduğunuzu görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir kampus, çok güzel bir okul Solbridge. You remember I talked about job placement after the graduation. Our university has a Korean Development Center that helps students to find their jobs and go for the interviews. They also help students to find internships. So we ranked #1 in the country in terms of job placements of our graduates. 84% of our graduates find their first job 3 months after the graduation, so within 1 semester after the graduation.
Şimdi iş oranlara bakarsanız eğer aslında Kore'nin birinci oluyor Solbridge Üniversite. Çünkü üniversitede Korean Development yani Kore Geliştirme Merkezi var ve bu merkez öğrencilere ya stajyerlik ya iş bulmaya yardımcı oluyorlar. Ve %84 öğrenci mezun olduktan sonra 3 ay içerisinde iş bulabiliyorlar. Okay, let's talk precisely about the programs. These programs, if you go on our website, Dinara, could you please type wsu.ackr? wsu.ackr. If you go on, if you go on that website and click to the English version of the website and go to the academics, you will see all programs in English, associated degree, like community colleges, bachelor's degree, master's degree, and doctor's degree. And you can click to the program. It will bring you to the website so you can explore yourself, everything. Tuition, curriculum, professors, facilities, and so on. So please do not hesitate to visit the website. It's very, very transparent. Web siteye girdiğiniz zaman aslında İngilizce versiyon tıkladığınız zaman bütün bilgileri bulabilirsiniz. Yani mesela dersleri, ondan sonra departman hakkında bütün bilgileri. Çünkü bazı üniversitelerde o kadar detaylı bilgi ancak Korece dilinde var ama siz burada İngilizce dilinde bütün istediğiniz bilgileri bulabilirsiniz. Okay, let me talk about their, all programs here. Let me talk about bachelor programs, the most exotic ones and the most popular ones. So according to the statistics of the last year, majors in IT sector, such as artificial intelligence, big data, software innovations, and the majors in business related to IT are the top 2. Şimdi ilk önce en popüler bölümlerden bahsedeceğiz. O da teknoloji bölümler, yapay zeka, büyük veri ve yazılım mühendislik. Yazılım, software, which one? Software innovation. Software innovative programming. Yazılım inovasyon programming. So, Wusong University was established as a college of cyber intelligence, computer security and cyber intelligence. So traditionally we are very strong in IT, and we have a separate funding of $2 million for development of these programs. This is why artificial intelligence in big data program is one of the most popular now. Şimdi WEST'un kurulduğu zaman aslında WEST'un en güçlü bölümü ya da amacı aslında siber istihbarat üzerinden araştırma yapmak, yani geliştirmek. O yüzden bu üniversitenin yapay zeka ve veri ve teknoloji bölümleri çok güçlüler. Çünkü her yıl $2 milyon aslında yatırım yapıyorlar bu bölümleri geliştirmek için. Why the program is so popular? It's also because of the job market. Right now, Korea tries to implement artificial intelligence in every industry, and they need specialists in this field. However, they are lacking around 20,000 of IT specialists right now to implement the program. This is why if you choose this program, if you are interested in IT and choose this program, your job placement would be guaranteed. Şimdi biliyorsunuz Güney Kore her zaman teknoloji her alana eklemeye çalışıyor. O yüzden burada ve yapay zeka özellikle. O yüzden yapay zekaya da bu bölümü seçtiğiniz zaman burada iş bulma şansınız daha yüksek oluyor. Çünkü şu an yaklaşık 20 bin yapay zeka ya da profesyoneli aslında eksik kalıyor. Okay. Traditionally, the STAR program at Wusong University, and this is why people always, they misunderstand that Wusong University
and Solbridge Business School, the different entities. Solbridge is a part of Wusong University, and Solbridge abroad is very popular. So this program, Bachelor of Business Administration, with this accreditation, ACSB, this program belongs to Solbridge International School of Business, one of the most popular programs too. These are here specializations that you can get. So you will study 4 years. You will have a diploma of Bachelor of Business Administration. One of your specializations would be this one, plus your second specialization or minor, as we say, would be Korean language. Okay. Şimdi Wusong ve Solbridge aslında bir tane okul. Solbridge sadece Wusong'un bir bölümü, bir koleji. Ve Solbridge aslında en popüler oluyor. Çünkü çok CSB akreditasyon var. Ve siz mesela Business Administration bölümü seçtiğiniz zaman sizin uzmanlık buradan birisine olabilir. Marketing olabilir, finans olabilir. Ama tek uzmanlık olmayacak. Aslında 2 uzmanlık olacak. Bir tane bu, marketing, finans ve ayrıca Kore dil uzmanlığı olacak sizin. Another program which is new and similar to this artificial intelligence and this one, HADI, Human Interface, AI, Cognitive and Data Science. What does it mean, Global Campus? That means that after 1 year at Wusong University, you can relocate to Germany or Singapore or Spain for now. You can stay with us, but you can relocate. What's the difference between these two programs? Here, you have a hybrid mode of education. So you will have offline classes and online classes from the best professors in the world in this field. Şimdi burada bir tane daha popüler program var. HADI diyor. Burada yapay zeka var. Ondan sonra bilişsel ve veri bilimi var. Ve burada Global Campus yazıyor. Global Campus ne anlamına geliyor? Bir yıldan, Solbridge'de 1 yıl eğitimden sonra siz aslında bu 250 üniversitelerin birisinde eğitim alabilirsiniz. İsteklerinize bağlı. Ve burada bu iki program farkı ne? Artificial Intelligence ve Big Data ve HADI, bu iki programın farkı ne? HADI'de aslında hibrit bir eğitim sistemi var. Burada siz hem online hem offline, yani hem yüz yüze hem online olarak derslere katılabilirsiniz ve burada dünyanın en iyi hocalardan kurslara gidebilirsiniz, eğitim alabilirsiniz. So for example, if you don't want to relocate, you want to be in Korea, maybe go for 1 semester abroad and that's it. You like to stay with your friends and you like to stay in the campus, you pick up this program. If you are more like independent traveler, introvert, if you want to explore by yourself and you are more comfortable to study and work independently, then this program would be a good fit for you. Burada aslında şunu düşünmeniz lazım. Siz daha çok fazla Kore'de mi eğitim almak istiyorsunuz? Yurt dışında gezmek de istiyorsunuz. Mesela sadece bir dönemlik için exchange programı yapmak istiyorum dersiniz ve burada daha fazla Güney Kore'de kalmak ve eğitim almak istiyorsanız dersiniz. O zaman sizin için birinci program, yani yapay zeka ve büyük veri bölümü sizin için daha uygun oluyor. Ama dersiniz ki hayır, ben daha çok farklı ülkelerde, farklı üniversitede eğitim almak istiyorum. O zaman sizin için hadi bu ikinci program daha uygun oluyor. Okay, let's move a little bit. So what is the difference between this one and this one? Here is also global management. Here you can find management too. So the first difference is in the prices. Here is $5,000 without scholarship, right? $5,000 per semester. Here would be $3,500 per semester. Here you have international accreditation. Here you don't have international accreditation. However, the quality is quite good, and you will study only management in different fields and different industries.
Hı hı. Şimdi burada global management yani dünya management ve işletme bölümünün farkları ne? İşletme bölümünde AACSB akreditasyon var ve burada o yüzden eğitim ücreti $5.000 geliyor burssuz halinde dönem başı. Yılda 2 tane dönem var. Global management bölümün eğitim ücreti $3.500. Akreditasyon yok ama bu eğitim kalitesinin daha düşük olduğunu anlamına gelmiyor. So if you would like to communicate with Korean students more, because this program has less international students, something like 30%, here 70%, here would be 30%. It's also popular. And so if you would like to study more with Koreans and concentrate on the management, and your budget is a little bit tighter to go for Solbridge, this program is a good choice. Mesela siz bu bölüm okumak istiyorsunuz ve diyelim ki daha fazla Koreli öğrenci arasında eğitim almak istersiniz eğer. Sizin için Global Management daha uygun oluyor. Hem daha uygun hem daha fazla Koreli arkadaş oluyor. Ama Business Administration bölümünde daha fazla yabancılar var ve bir tık daha pahalıya geliyor bu bölüm. Okay, so let's talk about these two programs. I call them as a compromise between K-pop fans and their parents who would like to invest in a very solid program if you study abroad. Burada medya ve iletişim ve K-art yönetimin farkı ne? Burada aslında bir tane daha uzman. Which one is like more? This one is more broad, right? Media and communication. I will talk about the differences. These programs, just two, not new programs, but two rising programs, and they are popular among those who are fond of Korean cinematography, K-drama, and K-pop. Bu iki bölüm aslında Kore'nin dizilerden, filmlerden yani seven arkadaşlar için bu iki bölüm çok uygun oluyor. Şimdi bu iki bölüm farkı anlatacağız size. Usually parents, they pay for education and they want us to study something solid so we can get employed, right? So these programs are a little bit, not very traditional ones. So you would like to invest in something like this, business administration or management or, I don't know, hospitality management. And this program sounds a little bit light, right? Şimdi genelde ebeveynler bu iki bölüm okumak için izinler vermiyorlar. Çünkü diyorlar ki sen git bir tıp oku ya da mühendislik oku ve bu bölümleri tercih etmiyorlar genelde ebeveynler. Çünkü bu bölümler aslında çok böyle geleneksel değil, yeni bölümler oluyor. However, for example, Media and Communication Arts program, it's a very popular program. It's not journalism, it's digital media production. Here you will study how to produce visual or audio content, starting from advertisement, professional YouTube vlogging, documentary, music video production, or even drama production. Şimdi böyle dijital, medya ve iletişim bölümünde size aslında bu gazetecilik alakalı değil, bu dijital medya üretimi hakkında. Burada siz reklamcılık yapacaksınız, YouTube bloglama nasıl yapılıyor, belgesel filmler nasıl oluyor, müzik nasıl üretiyor, bu hakkında bilgi alacaksınız, eğitim alacaksınız. So basically you becoming a director of visual and media content production. So you're directing this, you will learn how to use camera, how to work with editing facilities and all these on modern digital media facilities. Basitçe siz medya ve iletişim eğitimi aldığınız zaman siz dijital medya yönetmeni olabilirsiniz. It's a very nice program. Even you are not fond of K-pop or K-drama, you can still learn lots of skills and get lots of practice here. But if you are a fan of Korean cinematography, welcome to the program. You will have, besides the knowledge, you will have lots of connections too.
Bu medya ve iletişim alanında sizin Kore drama, Kore dizilerden fan olmanıza şart değil. Burada çünkü çok genel bilgi, bu medya alanında genel bilgi alacaksınız. Sadece Kore hakkında değil. O yüzden burada mesela bu bölümde okuduktan sonra farklı ülkelerde çalışabilirsiniz. So what is K-art management? I told you, this is K-pop art management. So here we teach how to produce the K-pop art content and sell it abroad. So your potential workplace would be such platforms, OTT platforms like Netflix, for example, or HBO. They are investing a lot in Korean content right now. And besides, Korean government invests a lot in promoting Korean K-pop and Korean TV series and cinematography abroad. So they need international specialists who would know the industry and promote it abroad. So this program, again, for producers of Korean entertainment industry. K-art aslında Kore'nin eğlence alanı yönetmek ya da neydi? Üretmek için yapılmış ve burada devlet çok fazla Kore, biliyorsunuz Kore kültürü yansıtmak için çok fazla yatırım yapıyor ve sizin bu bölümü okuduğunuz zaman sizin burada Netflix gibi HBO platform ile çalışma fırsatınız olacak. Okay, or for example, the same this entertainment agencies as SM Entertainment also would be your potential workplace. What else here? So, for example, I have lots of inquiries. People ask me, Ksenia, I would like to learn Korean choreography, K-pop choreography, and study this, but I have already my high school and I have some of my bachelors and so on. So usually I look a little bit further for job opportunities of these candidates, and I recommend them to sign up for this program, because here they would have all networking to participate in auditioning for K-pop groups, dancing groups, and so on. And at the same time, they will learn management skills. So if they change their dream and would not like to be a dancer after, still they would be working in the industry, pursuing their dream or passion. So this is a compromise to have a solid profession in case. So it's the way to play on the safe side, I would say. For example, students who are studying here, they still go on auditioning, and at the same time work as assistants on the campus. It doesn't mean that you have to study only choreography. So if you are more in the arts, choreography, music, and so on, I would recommend you to invest in this program rather than just invest in choreographical program. Mesela siz Kore'de profesyonel dansçı olmak istersiniz. Eğer sizin aslında daha geniş bir bölüm seçmeniz daha mantıklı oluyor. Çünkü siz burada K-Art Management seçtiğiniz zaman sizin çok güzel bir güçlü bir ağınız olacak. Yani network'ünüz olacak. Siz burada isterseniz dans seçmelerinize gidebilirsiniz. İsterseniz daha geniş bir iş yapabilirsiniz. Yani burada kendinizin sadece bir tane bölüme bağlanmayacaksınız. Bir tane alana, dansçılık mesela alana bağlanmayacaksınız. Baktınız olmuyor ya da istediğiniz gibi olmadı. Başka K-art yani medya veya eğlence alanında da çalışabilirsiniz. O yüzden sizin gerçekten sanat bölümünde çalışmak isterseniz, iş bulmak isterseniz sizin K-art management bölümü sizin için daha uygun olacak. There are many programs like this in different universities in Korea. We are top 2. In the country. Bunun gibi yani sanatla alakalı farklı bölümler var ve Wolsom Üniversite ülkenin ikinci olarak oluyor. And then these two programs, Culinary Arts and Management, this is not only Korean cuisine. The base of the program is a high French cuisine. This is why your professors
international chefs, specialist chefs, mostly from France, but also from Canada and other European countries. Here you will have, it's 4 years education, but you will have 1 year practice abroad in different countries. It may be Europe, it may be, I don't know, Dubai or Asia, Indonesia, for example. The university helps you to find an internship. Usually the last semester is your internship for 6 months, and they would be your working place. If your performance is good there, it would be your working place. What are the potential occupation for this? So this is culinary arts. So basically, traditionally, there would be chefs, then dietologists, restaurant critics, food logistics, restaurant management, pâtissier, sommelier, and so on and so on. So it's very, very professional, and it's top 2 in Asia. Şimdi şöyle burada culinary yani aşçılık bölümü okuduğunuz zaman burada sadece Kore yemekten bilgi almayacaksınız. Burada aslında baz olarak Fransız mutfaktan gidiyor ve burada farklı yabancı hocalarınız olacak. Ayrıca burada 1 yıl içerisinde yurt dışında stajyerlik yapma şansınız da oluyor ve genelde son yılında stajyerlik yaptığınız yer sizi genelde işe alıyor. Şimdi hangi işleri yapmaya fırsatınız olacak? Şef tabii ki de yapabilirsiniz, diyetolog olabilirsiniz, restoran eleştirmenler olabilirsiniz, restoran yönetici gibi farklı işleri yapabilirsiniz. For example, the students from this program were working in the last 2 Olympic Games. Mesela bu neydi? Aşçılık bölümü okuyan öğrencilerimiz son 2 tane olimpiyata çalıştılar. Very nice program, 100% of job placement here. Burada kesinlikle %100 iş bulma fırsatınız oluyor bu bölümün mezun olduktan sonra. You have a chance also to do dual degree with Paul Bocuse Institute. This is like Harvard in culinary arts. If you watched the Ratatouille cartoon, and there was a chef there, that was Paul Bocuse chef. We have 100 same curriculum with this institute. So if you join this program, you will have 3 diplomas: Pusan University Culinary Arts, Paul Bocuse Institute diploma, and French Ministry of Education diploma. Bu ikinci bölüm aslında çift derece bir bölüm. Çünkü burada hem it's French, right? French Institute. Fransa'daki aslında bu alanda en iyi üniversiteden bir diplomanız olacak. Paul Bocuse Institute olarak geçiyor. Burada siz çizgi film izlediğiniz ise Ratatouille ise orada şefin ismi Paul Bocuse. Çünkü bu kişi çok gerçekten bu alanda en iyi bir şef oluyor. O yüzden siz bu bölümü okuduğunuz zaman sizin aslında 3 tane diplomanız olacak. Volsong'dan, ondan sonra bu kolejden ve Paul Bocuse Enstitüsü'nden bir diplomanız olacak. Ayrıca bu bölümü Volsong Üniversitesi'nde okuduğunuz zaman Paul Bocuse'le aynı yaklaşık 100 tane dersler aynı oluyor. O yüzden siz gerçekten bu üniversitede eğitim aldığınız zaman sanki Paul Bocuse'dan da eğitim alıyorsunuz gibi oluyor. The program in France costs around 35 euros per year. These programs will cost you something like, with all the equipment, something like 10-11,000 per year, so 3 times cheaper. Şimdi siz Paul Bocuse Enstitüsü'nde aşçılık yapmak istediğiniz zaman sizin eğitim ücretiniz yaklaşık 35.000 euro geliyor. Ama bu aynı bölüm Kore'de yapmak isterseniz eğer yani bütün masraflarınız yaklaşık 11.000 dolara geliyor. İşte 3 kat daha uyguna geliyor bu bölüm. Okay, so this program is similar to those ones, but it's hospitality management. So basically hotel and event management.
Here, they have compulsory 6-month internship. Also, university helps you to find internship. If you would like to stay and do internship in Korea, you can do so. If you would like to go abroad, the university will help you to find an internship abroad. Bu iki bölümler aşçılık ve restoran aslında bu hospitality bölümüne çok benziyor ama hospitality daha çok turizm alakalı oluyor. Ve burada 6 ay sizin stajyerlik yapma şansınız oluyor ya Kore'de ya yurt dışında. So cruise industry, MICE industry, like VIP event management is also a part of this program. Mesela one second, seyir, ondan sonra eğlence yönetim, o da aslında bu programın içerisine giriyor. Okay, let's look briefly because we don't have so much time to master programs. So the most expensive, the fastest one is 1-year program. It's MBA, Master of Business Administration at Solbridge International School of Business. I will show you the price, but it's 42 weeks program. You study 22 weeks, you have 1 semester break and then another 22 weeks. The studies here for this master program and these MS programs are organized in modules. So you study 4 weeks, then you have a break of 1 week, then you study again 4 weeks and a break and so on. This program, MBA, is for those with professional experience who would like to gain the MBA very fast. So it's basically not 1 year, just 44 weeks and you are done. About these programs, this 1, 2, 3, 4 MS programs, Master of Science Marketing Analytics, Master of Science Management and Technology, Master of Science in Technology, Entrepreneurship and Innovation. This is how to do business in innovative industries. What is 2 times I put, right? Here would be financial industry, right? This one. So these are 2 years. Other programs are 2 years master programs. The price is cheaper. So it would be the same price as here for 1 year. Here you will pay the same price for 2 years. You will have an opportunity to study Korean for free from the scratch here, to increase your job opportunities. Burada lisansüstü programlar arasında en pahalı olan MBA oluyor. Çünkü gördüğünüz gibi akreditasyonu var, hem de MBA genelde daha pahalı oluyor. Ve bu MBA genelde iş tecrübesi olanlar için uygun oluyor. Diğer programlar genelde 2 yıllık programlar oluyor ama buradaki MBA programının ücreti aslında bu diğer bölümlerin 2 yıl ücretin gibi olarak aynı oluyor. Ve MBA programının aslında 44 haftalık bir eğitim. Burada 2'ye bölüyor. 22 haftalık bir eğitim. Ondan sonra tatil yapacaksınız. Ondan sonra tekrar 22 haftalık bir eğitim oluyor. Aslında hızlı bir program. Okay. So if you are planning to find job, to try to find job in Korea, to try to start your career, professional career in South Korea, I would recommend you this 2 years program because it would be easier to apply for job seeking visa and stay in the country. Another master program which is popular is artificial intelligence. Here are 2 tracks. Either you go to big data or you go to software innovation, programming related to artificial intelligence. Siz aslında Güney Kore'de de kalmak isterseniz eğer ve iş bulmak isterseniz eğer sizin için bu 2 yıllık program daha uygun oluyor. Neden? Çünkü burada eğitim %100 İngilizce olsa bile siz aynı anda Korece dil eğitimi de alıyorsunuz. Ayrıca ondan sonra vizeye başvuru yapmak, vize almak daha kolay oluyor. Ve burada en popüler tabii ki yani iş bulmak için en güzel bir bölüm yapay zeka. Yapay zeka aslında 2 uzmanlığa bölüyor. Bir tanesi büyük veri, bir tanesi yazılım programlama. Okay, great. So hospitality management, it's also 2 years program. PhD in hospitality and tourism management, 2.5 years, 3 years, you can finish. PhD in international management,
at Solbridge, 3.5 years. At the other departments like global management, it's 2.5 years. Doktora yapmak isterseniz eğer doktora hospitality ve turizm bölümünde 2,5 yıl, international uluslararası yönetmenlik 3,5 yıl oluyor. Diğer diğer bölümlerde doktora yapmak isterseniz eğer yaklaşık 2,5 yıl devam ediyor. Here we go, financial side of all of this. Okay, dormitory here, $3,000 if you stay in the dormitory for the whole year. So basically, it's something like $750 per semester. Burada masraflara bakıyoruz. Yurt için ücreti yaklaşık $3,000 oluyor. Bu bir yıllık bir ücreti. Dönemlere bölersek yaklaşık $750 geliyor. Foods, I would say 2,500. Just foods per year. Yıllık yemek için masraflarınız yaklaşık $2,000 geliyor. $600 you will spend for national insurance in Korea. You will have to sign up. It's something like now $48 per month, $45 per month. Şimdi bir yıllık sigorta ücreti yaklaşık $600. O da yaklaşık aylık $45 geliyor. Let's go and see the prices. These are annual prices for 1 year. However, you pay per semesters. So your first invoice when you join our program would be tuition minus your admission scholarship for 1 semester. Buradaki ücretleri dönem başı ücretleri görüyorsunuz ama siz buraya kabul aldıktan sonra yani burs kazanıyorsunuz ve o minimum %30 burs kazanıyorsunuz buradan. So this is media program. Yeah, I put a digital media so you know it's more convenient for you to see. So divide it into two. That would be the price that you would pay, but I doubt you would pay this price, for example, 3.2 for Bachelor in Care Art Management, because if your English level is higher than TOEFL IBT 61, IELTS 5.5, and you have quite good above the average grades from your high school, you will receive at least 30% of discount for your first semester. Burada sizin not ortalamanız orta ve üstü oluyorsa eğer IELTS minimum 5.5, TOEFL IBT 61 minimum olduğu zaman siz minimum %30 burs kazanabiliyorsunuz. So, if your English level is higher than IELTS 5.5, Duolingo, we also accept Duolingo 85 or TOEFL IBT 61 or Cambridge exam higher than B2. And your grades are quite good. Also, say something like B+ or even A-. And you have a good portfolio. For example, you know extra languages except Turkish and English, and you can prove it. You have internship experience or volunteering experience. You have sport achievements, professional sport achievements, or you participated in different kind of contests or Olympiads. All this called portfolio. And we work with Dinara on that to present you as the best candidate for the program. All this will give you more discount, more admission scholarship for 1 semester. For example, let's do the case. Before I do so, I'll give a chance to Dinara to translate. Okay. Şimdi öğrencinin profiline göre tabii ki bursun miktarı değişiyor. Şimdi diyelim ki sizin orta ve üstü seviye dil yetenekleriniz var, orta ve üstü not ortalamanız var. Ayrıca sosyal hayatınız da aktif. Mesela farklı gönüllülük projelere katıldınız, farklı yarışmalara katıldınız ya da profesyonel sporcu olduğunuz zaman ve mesela iki yabancı dil biliyorsunuz eğer, o zaman tabii ki
ki sizin profiliniz daha güçlü oluyor ve burada daha fazla burs kazanma şansınız oluyor. For example, a Turkish student applied for what was the program? Big data he applied. No, BBA, Business of Bachelor of Business Administration. Okay. Her IELTS was 7. Her high school grades were A-. She received 70% of admission scholarship. That means that she paid not 5,037 or 60, I don't know, 37 US dollars for this full semester, but she paid something like 1,500 only. Pardon, buradaki fiyatlar yıllık fiyatlar, dönemlik değil. Mesela bir öğrenci var bu üniversitede, Türk öğrenci, kız öğrenci. Business Administration bölümüne başvuru yapmıştı. IELTS 7 vardı. Not ortalama A-, yani şey anlamına geliyor bence, 3,5 anlamına geliyor. Ve bu öğrenci %70 bursu kazandı. Şu anlamına geliyor. Demek ki bir dönemlik ücretinin $5.000 değil, $1.500 geldi. How we determine your admission scholarship? There is a committee. So you file all the documents. We help you with dinar to round up your portfolio. You do online interview. It's 10-15 minutes with the English-speaking person. And then the committee determines your scholarship. And with the IELTS 6.5 and relatively B+ grades, you can have 50% of discount for the first semester. Burs prosedürü nasıl oluyor? İlk önce evraklarınıza bakıyorlar. Ondan sonra mülakatınız oluyor. Bu iki aşamayı geçtikten sonra sizin burs miktarınız çıkıyor. Mesela diyelim ki IELTS 7'niz yoksa eğer ama IELTS 6,5'unuz varsa eğer ve diyelim ki not ortalamanız 3,5 değilse ama 3 oluyorsa eğer, o zaman minimum %50 burs kazanma şansınız oluyor. That's true. So what happens after the first semester? You know, if you study well and your grades are over B+ or B+, A+ in Korean system, it's 4.5. If you have your GPA, the average grade of this after the first semester, over 3.6 out of 4.5, you will receive minimum 40% of discount for the next semester. Birinci dönemden sonra sizin eğitim ücreti ya da bursunuz not ortalamanıza göre değerlendiriyor. Diyelim ki 4,5 içinde sizin minimum not ortalamanız 3,6 oluyorsa eğer, siz %40 burs otomatik olarak alıyorsunuz. There is one question. Fulya is asking, which one is more preferred, TOEFL or IELTS certificate? Doesn't matter. Doesn't matter. Up to you. Duolingo, TOEFL Home Edition, TOEFL IBT, IELTS, Cambridge exams, any. Okay, thank you. Herhangi şey olabilir. Okay, thank you. Okay, I hope it's more or less clear about the scholarships and about the money. I can tell you that nobody paid 100% of tuition for the first semester, according to my experience. Nobody. Nobody had? Nobody had paid 100% of tuition. Everybody had admission scholarships. Yani tecrübeme göre kimse %100 eğitim ücreti ödemedi. Herkes minimum %30 burs kazanıyor. So here are the annual price, right? Here are the annual price. So this is the total cost of the MBA. First invoice, first 6 months, you will pay 12,270 something, minus your admission scholarship. Here, admission scholarships are high. It's quite okay to get 60 or 70%, depending on your portfolio. Burada yıllık ücretleri görüyorsunuz ve en pahalı olan MBA oluyor. Ve en pahalı olduğundan dolayı burada burs miktarı da genelde daha yüksek oluyor. Minimum genelde %60, %70 burs alıyorsunuz burada bu bölümünde. Another thing is, for example, you are in your bachelor studies or you are in your master studies.
at home or at the other university, and you are not satisfied with the program at all, you can transfer for the second or third year of bachelor program to Wusong University, or for the second semester of MBA, or for the second year of MS program here. Burada aslında diğer üniversitede bu çok olmuyor ama Wusong Üniversitesi'ne transfer yapabilirsiniz. 2. yılda lisansında, 3. yılda veya yüksek lisansın 2. yılda veya MBA programı 2. döneminde transfer yapma şansınız oluyor. So then we will calculate your admission scholarship according to your high school plus years at your home university. There would be a cumulative GPA. And then use it for the admission scholarship. Transfer programlar için sizin not ortalamanız hem önceki diplomanın not ortalamanıza bakacaklar hem eğitim aldığınız derecenin not ortalama hesaplayacaklar beraber. Okay. So I will show you some photos and I am free to go for questions. I'm sorry I preached too much. I hope I gave you all details. So please, questions if you have. Burada ilk önce birkaç fotoğraf gösterecek. Ondan sonra sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Var mı arkadaşlar sorularınız? Okay. Çok güzel. So this is the building of culinary arts and the kitchens. This chef is a Michelin star chef. He has a restaurant in Korea. Burada bizim aslında aşçılık bölümünü görüyorsunuz. Biraz önce gösteren olan şef aslında Michelin yıldızı alan bir şef. All facilities are inside the school. We have 3 restaurants working on campus where students do their practice too. Aşçılık bölümünde bütün tesisler üniversitenin içinde oluyor ve sizin yemek yapmak, denemeleri yapmak için üniversitenin içinde 3 tane farklı restoran var. This is this Hadi and Artificial Intelligence program. The facilities here we use Samsung and we use Apple facilities. Bizim teknoloji bölümlerde biz genelde Samsung ve Apple ürünleri kullanıyoruz. Okay. Huawei. Huawei is not our brand. Samsung we go for, LG we go for, right? We produce this, but Huawei is the competitor. Okay. Anyway, so study abroad opportunities. If you are a bachelor student, you can go to 2 different countries for exchange or study abroad. Without extending your studying period. We will calculate your credit points that you gain in our partner universities and move it to your transcript. So usually bachelor students, they travel twice within 4 years, somewhere in Europe or in English-speaking countries and somewhere in Asia. Şimdi Wusong Üniversitesi'nde eğitim aldığınız zaman sizin 2 kere 2 farklı üniversitede eğitim alma şansınız var exchange olarak. There are dual degree programs. For example, your dream is to go to the States, but visa and finances are the problem. So what you can do? You can participate in one of these dual degree programs. Usually they are 2+2. They are 3+1. What does it mean? 2 years, first 2 is 2 years you spent with us and you pay according to our tuition policy minus scholarships. And the other 2 years you spent at the partner universities, for example, in California, say Monterey Bay, and you pay according to their tuition. So you economize up to 45% of your finances within this program, and you will have 2 diplomas of 2 different countries within the same period of time.
Burada aslında çift derece de yapabiliyorsunuz. 2 tane diplomanız olacak. Mesela diyelim ki Amerika'da eğitim almak istiyorsunuz ama o kadar masrafları kaldıramıyorsunuz. O yüzden burada ilk 2 yıl Kore'de eğitim alıp Fosun Üniversitesi'nde indirimli bir eğitim. Ondan sonra diğer 2 yıl Amerika'da yapabilirsiniz. Bu şekilde siz yaklaşık %40, %50 parayı yani daha uyguna geliyor size. For example, popular programs. Canada Carleton University, number 3 university in the country. This, I told you, California State Monterey Bay. Bentley University is also popular. It's a very high-ranking university, right? Here, National University of Tainan in China, BFSU, Beijing Foreign Studies University. In Norway, this is top program BI. Those who would like to stay not in a very hot climate and have a education from top business school and get employment there, a very successful program. Many students, stay there after the graduation. They have all accreditation possible to achieve in business in the world. So we call this school as Triple Crown of business education. Burada bu programlarda siz bu gördüğünüz ülkelerde bu üniversitenin top üniversiteye girme şansınız var ve burada bu business okulların bütün akreditasyonları var. O yüzden bu okullarda eğitim aldığınızdan sonra sizin iş bulma çok kolay olacak. Okay, 3+1 programs. University of Hull, ESC Clermont, Rennes in France are very popular. Here, this one, I guess. California, Berkeley. California, what is 3+1? 3 years you were with us. The last year you were at the partner university. California, Berkeley. Here you don't get a California, Berkeley University diploma. You get a certificate, but they find you a 1-year internship, paid one in the States. This is the agreement between the universities. You do not have to decide whether you go on exchange or you go on dual degree program at the moment when you apply to our university. You arrive, then you have a consultation if you are interested in it. And then we choose for you the program that would be best fit. Burada 3+1 program var. 3 yıl Solbridge'de eğitim alıyorsunuz. Ondan sonra 1 yıl buradaki gördüğünüz üniversitede eğitim alıyorsunuz. Sadece Kaliforniya'daki Berkeley Üniversitesi'nde, University of California Berkeley'de burada çift diploma almıyorsunuz. Burada bu üniversiteden sadece sertifika alıyorsunuz. Ama sertifika eğitim aldıktan sonra sizin aslında bu üniversite size 1 yıllık stajyerlik programı sunuyor, garantili. Ve burada diyor ki Sena Hanım, siz burada şimdiden dual degree çift diploma mı yapayım, 2+2 mi yapayım, hangi programı yapayım, sizin şimdiden karar vermenize gerek yok. Aslında başvuru yapıldıktan sonra, üniversiteye girdikten sonra sizin için hangi program daha uygun olduğunu seçmek için yardımcı olacaklar. So these are the countries. So for example, I work with 17 countries in Europe. And to each of this country, you can go for either a dual degree or exchange semester. Buradaki gördüğünüz herhangi ülkede exchange veya çift diploma programına yapabilirsiniz. Okay. So there are some photos of the facilities. Why the students, international students and international partners like Solbridge and like Fosun University? Because we have a very good student support of international students. In our student supports and financial teams and all administration, we hire our graduates. They do internships for 1.5 years. And we hire assistants among our sophomore students. So after the first semester, you will have an opportunity to get a part-time job on campus. Salary is around $8.7 per hour. Yes, you can work 80 hours per month during the semester. So you're something like 500 euros you can earn
Hı hı. Burada gerçekten yabancı öğrencileri çok destekliyorlar. Ayrı bir destek merkezi var ve bu destek merkezine aslında mezun olanları işe alıyorlar ve mesela mezun olmadan siz part-time çalışmak isterseniz eğer size burada iş bulma çok fazla fırsatınız oluyor ikinci dönemden sonra. Ve burada saatlik maaş 8,7 dolara geliyor. Çarpı 80 saat yaparsınız eğer yaklaşık 500 euro yaklaşık dolar kazanma şansınız var aylık. I remind you that all programs that I talk today about are conducted in English. However, in many of them, you have a chance to start studying your career from zero. Ben Solbridge'in en güzel bir avantajı gerçekten bütün dersler İngilizce eğitim veriyorlar. Çünkü çoğu üniversitede İngilizce eğitim veriyoruz diyenlere yine de hoca Korece konuşuyor. Ama Solbridge'de gerçekten %100 İngilizce eğitim veriyorlar. Ayrıca ücretsiz Çince veya Korece derslere katılabilirsiniz. Please don't think that, there are so many foreigners and I have my own culture, food culture, and I have my own religion and so on, how we all gonna be together. It's a big Muslim community on Solbridge too. So we have also a room to do namaz. There is an Islamic society, if it's important for you. But at the same time, all religions, doesn't matter whether you're Buddhist or you're Muslim or you're Christian or you have no religion or you're agnostic, and all cultures are respected at Solbridge. So usually if we have an issue with respect towards your identity or something like this, these people are not staying long at Solbridge. So campus is free of religious, political, geopolitical, and ethnical discourse. Burada kendinizi yani o kadar fazla kültür olduğuna siz belki şey düşünebilirsiniz. Ama ben aynı kafada olan birisini bulamam diye belki kendimi yalnız hissedebilirim ama böyle düşünmeyin. Çünkü sizin religion neydi? Dininiz varsa yoksa fark etmiyor ama mesela bunu da söylemek istiyor. Aslında Müslüman toplum da çok büyük orada ve aslında namaz yapmak için bir oda vardı üniversitede. O yüzden gerçekten çok böyle friendly bir environment'ta eğitim alabilirsiniz. Evet. So for that we have a big event which is called Culture Day, where you can sign up to represent your culture. You can get money for that to represent it, whether you can dance, or you can make some food, or you can show your traditional costume and so on. It's a big event. We all, including professors, wearing the costumes, our traditional costumes. It's a very nice event. Usually it's in fall. So in October, I guess we're going to have it. All classes right now, except some master courses in the main campus, they are offline. There is no quarantine, long-term quarantine. It's only a couple of days of self-isolation before you get your PCR tests. Right, so all facilities are opened. All clubs of interest, we have more than 20. Sport facilities, swimming pool, everything is open right now. Şimdi burada her yıl genelde Ekim ayında kültür günü oluyor ve siz bu etkinlikte yer almak isterseniz eğer hem kendi kültürünü tanıtacaksınız hem de para da kazanabilirsiniz. Ayrıca şu an bütün tesisler açık. Yani spor olsun, 20 tane farklı kulüpler var ve oraya gittiğiniz zaman çok uzun bir süre karantinaya girmeyeceksiniz. Sadece 2 günlük kendinizi karantinaya alıyorsunuz. PCR test yapana kadar. Ama diğer bütün tesisler aslında ulaşabilirsiniz orada. These are our friends. Usually they send us requests and job opportunities to our students. Bu şirketlerde stajyerlik ya da iş yapma şansınız da oluyor. This is the on-campus job fair. We invite HR from big corporations, and they do
mock interviews, and they advise students how to write their resumes and apply for jobs in Korea. Burada aslında üniversite iş fuarı da organize ediyor. Büyük şirketlerden insan kaynakları müdürü davet ediyorlar ve burada deneme mülakatları yapma şansınız oluyor ve bu deneme mülakatlarından sonra size insan kaynakları tavsiye veriyorlar. Yani bunu daha iyi yapabilirsiniz, CV'nizi bu şekilde de geliştirebilirsiniz. Bu şekilde sizin iş bulma şansınız artıyor. So this is important. Visa. Visa last year, because of the pandemic, Korean embassy stopped issuing the visas. Now they're issuing again. It's not a big deal. So, but I would say you would need from 2 to 1 month, 2 weeks to 1 month to acquire your visa. Visa support documents we prepare for you once you pay the first invoice for the first semester. You will get D2 visa. You can extend it in Korea. After that, you will have a job seeking visa D10 from 6 months to 2 years. You can find job, try it, quit it, find another, improve your career, and at the same time visit your home country, come back from Turkey, again search for the work during this job seeking visa period. Burada biliyorsunuz genelde öğrenciler D2 vizeli gidiyorlar derece programı için. Ondan sonra D2 vize için sizin ilk önce bir dönemlik ücretini yatırmanız gerekiyor. Ondan sonra okul size D2 vize için kabul mektupları gönderecek. Mezun olduktan sonra sizin Güney Kore'de güzel bir avantajı var. D10 vize ile mezun olduktan sonra siz 6 ay-2 yıla kadar kalabiliyorsunuz ve burada isterseniz farklı iş yapabilirsiniz ya da ülkeye dönebilirsiniz. Burada 2 yıl sadece Kore'de kalmak böyle bir gereklilik yok. Okay. When you find the employer that you like to join and to work with, the employer, the company would be the sponsor of your visa. It's fine in Korea. It's E-type visa that you will have. After 2 years of having this visa, you can change the companies. You can apply for a long-term residence permit. This one of this F-type visas, F2, for example, for 2 years, and then extending to 3 years and extending to 5 years. And with this, you are not dependent on the employer. You can quit, you can rest, you can find another job, you can again quit, you can open your own business, you can buy, I don't know, apartments and start your own company. You can go home, rest for 6 months and come back to maintain this visa. Mesela diyelim ki iş buldunuz. İş bulduğunuz zaman çalışma vizenize başvuru yapmanız gerekiyor. Ama burada sizin masraflarınızı işveren karşılıyor. Aslında o sponsor olarak oluyor. Ondan sonra 2 yıldan sonra siz çalışma vize 2 yıldan sonra uzun süreli oturma iznine başvuru yapabiliyorsunuz. Oturma vizenin avantajı sizin aslında işverenden bağımsız işleri yapabilirsiniz. Yani isterseniz çalışabilirsiniz, isterseniz dinleyebilirsiniz. O yüzden aslında çok uzun bir süre değil. Çünkü genelde diğer ülkelerde oturma iznine başvuru yapmak için minimum genelde 5 yıl çalışmanız ya da bu ülkede yaşamanız gerekiyor. Okay. 2 times we do intakes, so we collect applications. Next week, starting from September 2nd, we will start collecting applications for spring semester. Spring semester starts on March 2nd. The documents should be in our online system by the end of December. Yeah, some documents you can send in January. Some of them, for example, if transcripts of your school are not ready. And the second for fall, we also open this in September for the next fall. However, I will actively review the applications starting from March or April. And then the deadline would be June 30th.
Şimdi ilkbahar dönemi için başvurular aslında Eylül ayında başlıyorlar ve en geç Aralık ayında kapanıyorlar. Şimdi Eylül 2022 için bu Eylül'de başvurabilirsiniz ama tavsiyemiz Mart ve Nisan ayında başvuru yapmak. All documents you send us in online versions via online system. So there is no need to send us via DHL or EMS the hard copies. Bütün evrakları mail üzerinden gönderebilirsiniz ve bu şekilde kargo ücretlerinden muaf oluyorsunuz. Okay, there are some events and so on. I think I'm wrapping up, just showing you the facilities, the students. This is the Turkish students, Bilkent University. This one. Now she's in Sweden. She met her husband at Solbridge. They got married last year. I saw it. Yani bu biz Türk öğrenci aslında Solbridge'de kendi işini buldu ve şu an İsveç'te yaşıyor. This is the facilities. Burada tesisleri görebilirsiniz. First floor. This is the Solbridge, then Solbridge student lounges and stairs. Downstairs, underground floors, B2. Swimming pool, then this is a classroom, this is coffee shop on the first floor, this is library, this is meeting room for master students. Yani burada aslında bütün tesisleri swimming pool var, yani yüzme havuzu var, toplantı odaları var, kafeterya var, coffee shop var, kütüphane var, yani bütün tesisler aslında bu üniversitede mevcuttur. Like this. This is the dormitory. So you can, we don't have a single room dormitory, only double placement. Girls and boys are living in separate. This is the boys wing, this is the girls wing, this is in the middle, the student lounge, cafeteria, and sport facilities. It's a bit far from Solbridge. It's 30 minutes walk, but we have shuttle buses for free. Inside the room, you have douche, right? And WC, lavabo. Lavabo, you have and a restroom inside the room. Şimdi yurtta tek kişilik odalar yok, sadece 2 kişilik odalar var ve aslında erkekler ve kızlar ayrı kalıyorlar. Sağ tarafta erkekler, sol tarafta kızlar ve ortasında farklı tesisler var. Ve her odada hem banyo hem lavabosu var. So behind me, the main campus, the dormitories are similar to this one there for the other programs, but it's closer to the campus. They're inside the campus. It's 5 minutes, 7 minutes walk to your class rooms. Buradaki bu resimdeki gördüğünüz aslında yurt Solbridge'den biraz daha uzak, 30 dakika yürüme mesafesinde ama aslında orada ücretsiz otobüsler var. Sizi Solbridge kampüsüne götürüyorlar. Ksenia Hanım arkasındaki gördüğünüz yurt o Solbridge'e çok yakın oluyor. So between Solbridge and main campus it's 15 minutes walk. Solbridge Kolej'den Wolsom Üniversitesi'nin ana kampüsünün arasında 15 dakika yürüme mesafesi var. Campus are close to railway station and bus terminal. It's only 7 minutes drive. From Solbridge, it's 10 minutes walk. So from door to door, you can reach Seoul in 1 hour 10 minutes. Şimdi Solbridge'in kampüsünün yanında hem tren istasyonu var hem otobüs istasyonu var ve oraya kadar yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesi var ve diyelim ki siz Seul'e gitmek istiyorsunuz. Toplam harcadığınız zamanı 1 saat 10 dakika olabilir. Okay, that's it. I think. Yes. 2 hours almost. Yes. Thank you very much, Dinara. Guys, thank you very much for your patience. Thank you as well. I think we will have more questions later on because we're gonna share the record and the YouTube. We're gonna promote your university, and I'm gonna be asking you questions later on by email. Arkadaşlar sorularınız varsa sorabilirsiniz şimdi, yoksa
bizimle iletişime kurarak soruları sorabilirsiniz. Okay, thank you very Thank much. you so much. 대단히 Thank you. 감사합니다. Herkese çok teşekkürler Teşekkür ederiz. Evet, iyi günler. İyi günler. Bye bye. Thanks for Bye. explaining. Thank you. Bye.